Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Yeni bir model anlatımında tekrar sizlerle birlikteyim. Bugünkü modelim 6 ilmek ile yapılıyor. 6 ve katlarını ayarlamanız lazım. 6, 12, 18 şeklinde altını katlarını ayarlayıp en son 4 tane ilmek ilave ediyoruz. Ben 16 ilmeğimi şişime attım. Hemen örgüme başlıyorum. Burası bir defaya mahsus örgümüzün arka yüzünde modelimize başlıyoruz. Kenar ilmeğini aldım. Devamındaki 2 ilmeği ters ördüm. Sonraki 4 ilmeği düz örüyorum. 2 ilmek ters, 4 ilmek düz şeklinde modelimizi arka yüzden kuruyoruz. Örgümü çevirdim. Şu anda örgümün ikinci sırasındayım ve ön yüzdeyim. Bu sırada ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz örüyorum. İkinci sırayı ön yüzde tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. Üçüncü sıradayım. Üçüncü sırada tekrar ilmeklerimi aynen oldukları gibi örmeye devam ediyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Sıra boyunca ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örgümü ön yüzden tamamladım. Tekrar arka yüze çevirdim. Örgümün 5. sırasındayım. Son kez ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi düz olarak arka yüzden tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. 6. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada 2 tane düz ilmeğim var. Bu 2 düz ilmeğin tam 2 ilmeğin ortasından aşağıya doğru sayıyorum. Son ilmeğe kadar 2 ilmeğin tam ortasına batıyorum. Buradan bir tane ilmek uzatıyorum ve şişime takıyorum. Bu ilmeği yanındaki ilmekle düz örerek topluyorum. Aynı yere batıyorum. Bir ilmek daha çıkartıyorum, şişime alıyorum ve bu ilmeği de diğer düz ilmekle birlikte keserek örüyorum. Arada 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 tane düz ilmeğin tam ortasındaki birleşim yerinden en alt sırasına batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve çıkarttığım ilmeği yanındaki ilmekle düz örerek topluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum ve bunu da diğer düz ilmekle birlikte düz örerek topluyorum. Son 2 ilmeğimi aynı şekilde modelimi uyguluyorum. Kenar ilmeğini ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi burada bu 2 tane yeni ilmek çıkartıp kestiğim ilmekleri iki kenara doğru açmam lazım. Bunu da örgümün arka yüzünde yapıyorum. Kenar ilmeğini aldım. İlk ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğimi devamındaki 2 ilmekle yer değiştiriyorum. Örgümün arka tarafından bu şekilde şişimin sonunu alıyorum. Ve yer değiştirdiğim bu 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Devamında aynı şekilde bu defa 3. ilmeğimi örgümün başına alıyorum. Yer değiştirdiğim bu 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Bu şekilde modelimizi iki kenara doğru açmamız lazım.
Buradaki ilmeğimizi de örgünün başına alıyoruz. Bu işlemleri örgümüzün arka yüzünden yapıyoruz, yer değiştiriyoruz. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzüne geldiğimiz zaman ilmeklerimizin yerini değiştirerek ikinci modelimizin de yerini belirlemiş olduk. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 2 ilmeği ters ördüm. Bir ilmek daha örüyorum. 3 ilmek. Bu ortaya almış olduğum 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci modelimin hazırlığını yapıyorum. Tekrar 4 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. Kalan 4 ilmeğimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka yüzüne geçtim. Örgümüzü arka tarafta ilmekleri aynen örerek devam ettiriyoruz. İki ilmek aralarda ters örerken diğer 4 ilmeğimizi düz şeklinde devam ettirdik. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Tekrar ilmeklerimi aynı şekilde örüyorum. Aradaki bu 2 ilmeğimi düz örüyorum. Diğer 4 ilmeğimi ters şeklinde tekrarlıyorum. Tekrar örgümün arka yüzünde ilmeklerimi aynen örerek ön yüzde modelime geçiyorum. Arka yüzde örgümü tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Düz ilmeklerime kadar olan kısmı ters örerek geliyorum. Bu 2 tane düz ilmeğimin altındaki şu boşluğa giriyorum. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Bu ilmeği ilk düz ilmekle birlikte keserek örüyorum. Aynı boşluktan bir ilmek daha çıkartıyorum. Bu çıkartmış olduğum ilmeği de diğer düz ilmekle birlikte keserek örüyorum. Aradaki 4 ilmeğimi ters örerek devam ediyorum. Düz ilmeklere gelince burada boşluğumuza hemen giriyoruz. Aldığımız ilmeği yanındaki ilmekle birlikte kesiyoruz. Böylece hem modelimizi oluşturmuş oluyoruz hem de ilmek artışını engellemiş oluyoruz. Ön yüzde modelimizi kurduktan sonra arka yüzde kaydırarak işlemimizi tamamlıyoruz. Burada 2 tane düz ilmeğim var. Bu 2 düz ilmeği yanındaki model uyguladığım ilmekle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim bu 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Aynı şekilde buradaki ilmeği de örgümün ortasına almam lazım. Yer değiştirdiğim bu 3 ilmeği tekrar düz olarak örüyorum. Sadece başlangıç sırasını arka yüzde kurarak başlıyoruz. Sonrasında aynı şu anda anlattığım şekilde devam ediyoruz. Yer değiştirdiğimiz ilmekler bir sonraki modelinde yerini belirlemiş oluyor. Örgümüzün ilerlemiş görünümü bu şekilde. Burası da arka yüzü. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.